Merhaba dostlar, ben Ozan. Galaxy A36 ülkemize geldi. Fiyatlar açıklandı. Galaxy A36'nın ilk bakış videosunda tahmini fiyatlardan bahsetmiştim. Şu ana kadar Samsung tarafında fiyatları cihazlar gelmeden hep doğru tahmin ediyordum. Ama bu kez fiyatlar biraz daha yüksek geldi. Fakat aynen A56'da olduğu gibi artık 128 GB'lık model yok. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Samsung tek model 256 GB depolamayla Galaxy A36'yı getirmiş durumda. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla A36'nın başlangıç fiyatı 19.500 TL. Galaxy A36'nın en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Ve hem A36'nın hem de A56'nın çok daha detaylı bir incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve Galaxy A36 mı yoksa A56 mı son bölümde konuşacağız. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz. Ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. 7.4 mm kalınlık, 195 gram ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok ince değil, hafif de değil. İki açıdan da orta seviye diyebilirim. Tek elle yarım saat, bir saat uzun süreler kullandığımızda elimizi çok yoracak bir telefon değil. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık gayet yeterli. Ne güneşli sıcak havalarda ne de dışarıda kapalı ortamlarda hiçbir şekilde görme zorluğu yaşamayacağız. Panel kalitesi, renkler, doygunluk ve kontrast oranı yönünde de gayet iyi bir ekran. Orta segment bir cihaza oranla da ekran kalitesi iyi seviyede. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. Aynı zamanda verimlilik tarafında da daha başarılı. Aslında bu işlemciyi 20.000 bandında olan Note 13 Pro 5G'de görmüştük. Yani 20.000 bandında olan Note 13 Pro 5G ile aynı performansa sahip. Baz model olarak ülkemize 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelirken 256 GB'lık versiyonda gelecek. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 40-45 FPS'i rahatlıkla görebileceğiz. Performans olarak fiyatına oranla bence iyi bir işlemci ve Snapdragon olması da bence satışları arttıracak. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Kamera anlamında hem ana kamera hem de yardımcı kameralarda A56 ile A36 arasında özellikle renk dengesinde ve fotoğrafların detaylarında farklar var. A35'e göre biraz daha iyileştirilmiş ama çok aman aman bir yenilik beklemeyin. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Yine kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani A36 alırsak bir adaptör masrafımızın olacağını söyleyeyim. Batarya performansı olarak gündelik bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartacağını söyleyebilirim. 6 Gen 3 gerçekten verimli bir işlemci ve One UI 7'deki batarya optimizasyonlarını düşündüğümde çok fazla oyun oynamıyorsanız 1,5 güne kadar da götürecek bir batarya. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Nano ve eSIM olarak çift SIM desteğiyle beraber geliyor. Android 15 ve One UI 7'yi görürken 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Uygun fiyatlı bir telefon istiyorum, beni uzun yıllar götürsün diyorsan gerçekten mantıklı. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım fiyat ve değerlendirmeye geçelim. Açıkçası Galaxy A36'nın fiyatları Avrupa'da da beklediğimden daha uyguna geldi. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla A36'yı 380 Euro'ya alabiliyoruz. Ülkemize de 19.500 TL'lik bir fiyatla geldi. Açıkçası fiyat performans yönünde 2025'te çıkan orta segment cihazlarla kıyasladığımda bu fiyatlar A36 için gayet iyi diyebilirim. Açıkçası Galaxy A36 Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi, daha iyi tasarım, incelen çerçeveler ve genel özellikleriyle tam bir orta segment ve fiyatının da şu anki dolar kuruna oranla uygun olduğunu düşündüğümde geçtiğimiz sene aynen A35'te olduğu gibi A36'da bu sene çok satacak ve A56'da söylediğim gibi dolar ve euro kurunda
absürt bir yükselme olmazsa, yani 45-50'leri görmezsek A36'nın fiyatlarının yavaş yavaş düşeceğini düşünüyorum. Malum ülkemizdeki durumlar bu aralar karışık. Fiyatlar çok düşer mi? Şu an için çok kestiremesem de, ama bu fiyatların en kötü ihtimalle 17.000'e kadar geleceğini düşünüyorum. Ve A36'nın ne artısı var derseniz, 6 yıl güncelleme desteği, Snapdragon 6 Gen 3 gibi özellikle gündelik kullanımda çok fazla ısınmayan ve verimli bir işlemci. Yenilenen tasarım, incelen çerçeveleri düşündüğümde orta segmentte tasarım anlamında da iyi bir cihaz. A36 ile A56 arasında ne fark var derseniz de, kamera tarafında ultra geniş açı, performans anlamında Exynos 1580 daha iyi bir işlemci olsa da Snapdragon 6 Gen 3 günlük kullanım ve batarya verimliliği anlamında daha başarılı bir işlemci. Tasarımda alüminyum kasayla A56 daha sağlam ve premium bir yapıya sahipken, A36'da plastik kasasıyla daha hafif bir telefon. İkisinde de 6 yıllık güncelleme desteği var. 20.000 TL altı uzun ömürlü bir telefon istiyorsak A36 en mantıklı seçeneklerden biri. Ozan, sence A36 almak mantıklı mı? A35'e oranla büyük bir gelişme var mı derseniz, batarya performansı, hızlı şarj desteği, ısınma ve verimlilik tarafında A36 öne çıkıyor. Eğer sıfırdan bir telefon alacaksak A36 bence daha mantıklı. Son olarak fiyatına oranla sunduklarıyla beraber A36'ya bir not verecek olursam, benden 7.5'u aldı. Hem A36 hem de A56'nın çok daha detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutma. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy A36 bu fiyatlara olmuş mu? Sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan bir soru olursa da yine yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.